Hava şartlarıyla Hamburg şu an Köln'den daha önde başladı. Süper hava. Evet, şu anda kırmızı yanıyor ve hiçbir şekilde araba geçmiyor. Ama bu kadar insan burada bekliyorlar. Üstümü başımı değiştirip çıkacağım sokaklara. İstanbul'un Bağdat Caddesi'ne elit diyenler burayı görse herhalde şarkı çalan adamın yanında oturur ağlarlar bence. Türk usulü bir yere geldik. Ev yemekleri de var. Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise en büyük üçüncü. Gelin Almanya'da Lego fiyatlarına bakalım. Türkiye'de sanırsam biraz pahalı Legolar. Evet, herkese günaydın arkadaşlar. Yeni bir günden, yeni bir yolculuktan. Saat sabah 8.30 otobüsüme bindim. Hamburg'a doğru gidiyorum. Otobüste üst katta önümde oturuyorum. Seçmiştim bu koltuğu. Şu şekil. Daha henüz Köln'den çıkış yapmadık. Havalimanından daha yeni çıktık fakat ne gördüğünüz gibi her yer yemyeşil. Bir buçuk saat önce otelden çıkarken yağmur yağıyordu. Şu an güneş açtı tekrardan. Hava çok ısındı. Tam 2,5 saat oldu otobüse bineli. Az önce ilk molamızı verdik. 5 dakika hemen hızlı bir şeyler yiyip içtim. Uyuyordum zaten 2 saattir şimdi. Son hızla otobüs yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, burada da defterim boş durmuyorum. Gideceğim yerlere çalışıyorum. Yollar hep bu şekil. Her yer yeşillik. Adamlar bunu yapmışlar. Her yerde yeşillik var. Yani sanayi bölgeleri bile olsa, fabrikalar bile olsa ağaç kesmiyorlar. Yalnız şu cam biraz pis. Yani bizi bıraktıktan sonra Kopenhag'a gidecekmiş bu otobüs. Yani bari bir temizleseydiniz. Otobüsten iniş yaptım. Şu an Hamburg Sentral'den. Otelim yakın zaten. Çantam çok olduğundan yürüyemedim. Çok acıktım, çok yoruldum. Uber çağırdım hemen. Zaten kapıda bekliyor burada Uber'ler, taksiler. 5-6 dakikalık yolum var. 10 euro tutuyor. Çok yakın. Köln'de 45 euro ödemiştim taksiye dönerken, otelime geçerken. Evet, bakın yine Sentral'de her yer yeşillik, her yer doğa. Çok güzel. Çok güzel korumuşlar. Almanya'da görebileceğimiz sokak grafiticileri her yeri boyamışlar. Evet, ilk defa bir kırmızı ışıktan bu kadar çabuk geçiyorum. Burada kırmızı ışıkların süresi çok uzun. Türkiye'ye nazaran daha uzun. Hava o kadar değişik ki bir açıyor, bir kapatıyor. Şu an çok güzel. Esinti var. Otelime doğru seyir halindeyim. Üstümü başımı değiştirip çıkacağım sokaklara. An itibariyle Hamburg'da konakladığım otelden çıkış yaptım. Çok açım. Hala bir şey yemedim. Önce gidip yemek yemek istiyorum. Tabii döner yiyeceğiz herhalde. Ne yiyeceğiz burada başka? Gideyim bir döner yiyeyim. Oradan sonra da rotama belirlediğim şekilde devam edeceğim. Hava çok güzel. O kadar güzel esiyor ki şu an. Az önce Türkiye ile konuştum. Kız arkadaşımla konuştum. Havanın çok sıcak olduğunu söyledi ama burası çok güzel. Yaprak kıpırdıyor burada arkadaşlar. Yaprak kıpırdıyor. Yaprak kıpırdamıyor. Hamburg çok güzel başladı. Hava şartlarıyla Hamburg şu an Köln'den daha önde başladı. Süper hava. Cidden süper hava. Şu şekil Türk usulü bir yere geldik. Ev yemekleri de var. Çok güzel görünüyorlar. Ve şu an o kadar açım ki şu an ne yesem bana çok güzel gelecek. Yemeğimi yedim. Şimdi Hamburg gezimize başlayabiliriz. Merkeze biraz mesafem var şu an. Aşağı yukarı hava o kadar esiyor ki saçımız başımız dağıldı. Aşağı yukarı merkeze bir 15-20 dakika kadar yürüme mesafesindeyim. Bu süre zarfında da size bu kentle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Kenti tanıtmak istiyorum azıcık. Hamburg 2 milyona yakın nüfuslu bir kent ve Almanya'nın en büyük ikinci kenti. Aynı zamanda Almanya'da 3 tane bulunan eyalet kentlerden bir tanesi. Birisi Hamburg, birisi Bremen, birisi de Berlin. Yani bu üçü kendi başına bir eyalet. Yani başka bir eyalete bağlı değiller, kendileri bir eyaletler. Ayrıca Hamburg Avrupa Birliği'nin de en büyük 6. metropolü olarak geçiyormuş. Hamburg'un dışındaki diğer 2 tane daha eyalet kenti olan Bremen ve Berlin'e de yarın Bremen'e gideceğim sabah. 5 gün sonra da Berlin'de olacağım.
Hamburg ülkedeki en büyük limana sahip olduğundan ötürü buraya insanlar Almanya'nın dünyaya açılan kapısı olarak hitap etmekteymiş. Yani öyle bir tabirle anılmaktaymış Hamburg. Onun dışında Avrupa'nın en büyük ikinci, dünyanın ise en büyük üçüncü limanına sahipmiş. Avrupa'da Rotterdam birinci, Hamburg limanı ikinci sıradaymış. Evet, hatta tam liman demişken bakın limanın grafitisini yapmışlar duvarlara. Ne kadar güzel. Buralarda çok var böyle sokak sanatçıları, sokak sanat eserleri. Türkiye'de bu kadar çok bulunmuyor. Zaten eskiden olanların da üstü kapatıldı. Yapılmasını engelleyecek hiçbir şey yok bence. Evet, şu anda kırmızı yanıyor ve hiçbir şekilde araba geçmiyor. Ama bu kadar insan burada bekliyorlar. Almanya nasıl başardı? İşte böyle başardı. Bir tane deniyor çıktı aradan. Çocuk ama çocukluğuna dedim onu da. Evet, 3 tür peş peşe 3 tane ışıkta kaldım. Ve cidden kimse geçmiyor yani. Bakıyorum böyle insanlar geçmiyorlar. O ışığın yanmasını bekliyorlar. Haritadan baktım, Rathaus Markt'a 5 dakikalık yolum kalmış. Ve yol üzerinde şöyle bir kilise gördüm. Cidden çok güzel. Burası Köln'ün aksine biraz daha kızıl yapılar var. Kızıl taşla inşa edilmiş buradaki yapılar daha çok. Köln'de bu kadar çok kızıl tuğlayla yapılmış yapı yoktu. Bakın çoğunluğu öyle. Bu yol komple bu şekilde. Evet, mağazaların bulunduğu kısma gelmiş bulunmaktayım. Şu an tam olarak çarşıya giriş yapmak üzere. Boydan boya böyle her yerde mağazalar var zaten. Şu an bilindik mağaza yok ama göremedim henüz. İleride bir tane gördüm sanırsam. Evet, bakın polisler, insanlar fotoğraf çekiyorlar turistleri. Yani bu kadar kasmaya gerek yok. Toplumla barışık yaşayabilirsiniz. Bizim ülkemizde de aynı performansları görmek bizi çok mutlu edecektir açıkçası. Şu şekil mağazaların olduğu kısımdan doğru ilerliyoruz. Evet, tam olarak bulunduğu kısma geldim. Bakın zaten insan kalabalığı da var. Yani yolda yürürken bu kadar insanı bırakın, bunun yarısı kadar bile insan yoktu ama buraya geri gelmez hemen kalabalık başladı. Yani zaten sağda solda aşina aldığınız mağazaları görüyorsunuz. Gelin Almanya'da Lego fiyatlarına bakalım. Türkiye'de sanırsam biraz pahalı bu Legolar. Hello. Mesela şöyle bir Lego 400, çok pahalı. Bunlar Türkiye'de ne kadar acaba bilmiyorum ama yani 400 buraya göre çok ultra bir para. Bunlar çok pahalı. Burası neden bu kadar pahalı ya? Şöyle 100 ufak. Şu şekil. Bunlar neden bu kadar pahalı burası ya? Şayse. Asla alınmaz. Bence Türkiye buradan daha ucuzdur Lego konusunda. Öyle düşünüyorum. Benim çok sevdiğim, hatta en sevdiğim, beğenerek yediğim çikolata markasının mağazasını buldum. Gelin beraber bakalım. Türkiye'de de çok nadir yerlerde olan marka ama böyle buradaki kadar çok çeşit yok ve buradaki kadar kaliteli değil. Yani Türkiye'de bulsanız şunun kırmızısını bulursunuz ancak. Şu ortadaki. Onun dışında çok da bulamazsınız. Çok yok. Tek nadir. Christmas zamanları belki makro center'lara falan geliyor ama burada bir sürü renkleri var, bir sürü çeşitleri var. Çok güzel bir marka, çok kaliteli ve Türkiye'dekiyle burası arasında cidden fark var, kalite farkı var. Ya yemediyseniz kesinlikle deneyin. Alın Türkiye'den deneyin, fark etmez. Onlar da çok kötü değil ama buradaki kadar da kaliteli değiller. Bir dünya çeşidi var. Şöyle şu paketler 17 euro. Hiç ucuz da bir çikolata değil yani, bayağı da pahalı. Ama çok kaliteli. Evet, bu istikamete gidersek daha bir sürü mağaza var ama sonuçta biz buraya mağaza gezmeye gelmedik, o yüzden dönebiliriz ya. Çok da mağaza gezmeye gerek yok. Şuradan dönelim. Rathaus Markt'a doğru gidelim. Rathaus'a gelmiş bulunmaktayız. Evet, Rathaus göründü. Belediye binası, Hamburg'un belediye binası.
Burası sadece belediye binası değil, aynı zamanda Hamburg bir eyalet kent olduğundan burası parlamentoda söz sahibi olan bir belediye. Yani parlamentoya bağlı burası. Normal bir belediye binası olarak düşünmeyin burayı. Aynı zamanda parlamento için değil, sadece halka açık konserler veya sergilerin yapıldığı bir yermiş aynı zamanda da. Evet, burada ışık yok ve arabalar yaya gördüğü an durmak zorundalar. Ki duruyorlar da asla yargılamıyorlar, yadırgamıyorlar. Işık olmayan yerde yol hep yayada. Yaya varsa orada araba hemen duruyor yani. 10 metre bile uzakta olsa duruyor, mecbur. Durmak zorunda. Evet, Hamburg Rathaus cidden çok görkemli bir yapı. Yapımı tam 11 yıl sürmüş. 1897 yılında yapılmış. Önceki belediye binasının yangında hasar görmesinin ardından yapılan bir yapı burası. 17.000 metrekare alanın üzerine inşa edilmiş burası. Bakın zaten cidden çok büyük. İçerisinde 647 tane oda bulunuyormuş ve bu odalardan 647.'si son oda şans eseri bulunmuş. Bir belge bir tane dolabın altına düşüyor ve düştüğü sonucunda oradan bir oda daha olduğunu keşfediyorlar. Ya bu da 1897'de zaten yapılıyor. 1900'lü yıllarda buluyorlar. 1970'li yıllarda da sonuncu odayı buluyorlar. Yani benim kendi şahsi düşüncem, keşfedilmeyi bekleyen farklı odaların da olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi içeriye doğru gidip bakabiliriz. Evet, insanlar burada, sürekli bir hareketlilik var. Hareket halinde herkes. Burası tam şehrin meydanı, Taksim Göbek gibi düşünebilirsiniz. Şurada bakın, yine kiliselerin çatıları görünüyor. İçeriye giriş yapıyoruz şimdi. Polisler kapıda. Burası Hamburg'da tamamen korunmuş olan sayılı nadir yapılardan, savaşta tamamen korunmuş burası, ama ondan öncesinde işte yangından ötürü yenilemişler. Gezelim bakalım biraz. Şu şekilde içeriye girdik. Şuradan arkada bir avlu tarzı bir yer var. Ortada bir heykel. Hastasıyız şöyle yapıların ya. Ciddi anlamda tam bir sanat eseri. Şuna bakın. Ama sanırsam burada odalara girilmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü insanlar hep meydandalar veya içeride girişte, holün oradalar. Zaten burası parlamentonun bir parçası olduğundan odalara bence de giriş olmaz diye tahmin ediyorum. Şöyle bakalım, şurası da sokağa açılıyor sanırsam yine. Evet. Burası da sokağa açılıyor. Girdiğimiz yerden şöyle içeriye doğru tekrar geçiş yapalım. Bakın şuradan görüyorsunuz. İçerisi görünüyor fakat kimse yok içeride. Şurada bir tane kapı gördüm içeride. Sanırsam oradan bir yere varabileceğiz ama bakalım. Şöyle. Şuradan doğru. Burada şöyle savaş gemisinin maketini görüyoruz. Ne diyor? Personal only. Oh. Is there for only personal? No. Okay. Only for personnel. It's Okay. when you don't work Okay. here. Sorry. Okay, danke. Only personal. Bizi almıyorlar içeriye. Zaten bence de almazlar. Bugün elini kolunu sallayarak herkes TBMM'ye giremez diye tahmin ediyorum yani. Tam bilmiyorum oranın da muhabbetlerini ama sonuçta konuşmaların yapıldığı yere herkes öyle rahatlıkla giremez. Belediye binasından çıkış yaptım. Şu anda şu karşımda görmüş olduğunuz yer Rathausmarkt. Oraya doğru yürüyorum, bakalım ne bekliyor bizi orada. Şurada şöyle bir dikili bir taş görüyoruz. İlerlerken şöyle bir nehir üzerinde bir köprü. Bir tane orada, bir tane burada. Şu tarafta yine aynı şekil. Kentin içerisinde çok sayıda nehir bulunduğundan
Böyle irili ufaklı her yerde köprüler var. Bu durumu size şöyle açıklayayım. Venedik ve Amsterdam'daki köprülerin, yani oralar köprüleriyle meşhur. Oradaki köprülerin toplamının sayısı Hamburg'dakinden daha azmış. Yani siz hesaplayın burada ne kadar çok köprü olduğunu. Avrupa'da en çok köprü bulunan şehir Hamburg'muş. Merkezindeyiz, çarşıda dolaşıyoruz. Şöyle sokak sanatçısı, arkada pahalı lüks markalar. Bakın şuradan şöyle komple hep luxury markalar. Bir tane böyle normal ufak marka yok. Aynı Mayfair'i andırıyor. London'ın Mayfair'i gibi. Luxury. Böyle alt segment veya orta segment çok bir şey yok. Gördüğünüz her şey son model oluyor genellikle. Mağazalar hep only for luxury. Yani hiç basit bir şey yok burada. Burası bizi bozar baba. Çok burada dolaşmaya gerek yok. Evet bakın mesela. Tam olarak anlattığım şey. Arabanın ne olduğunu bilmiyorum ama Brabus. Burası ciddi anlamda çok kaliteli, çok nezih, refahın çok yüksek olduğu bir yer. Daha 5 dakikadır buradayım ama kendini belli ediyor yani. İnsanlar olsun. 2 sokak değiştirdim ama hemen insanlar o kadar değişti ki burada. Yani İstanbul'un Bağdat Caddesi'ne elit diyenler burayı görse herhalde şarkı çalan adamın yanında oturur ağlarlar bence. Buradaki nezaket, buradaki elitlik İstanbul'da yok. Hiçbir yerinde yok hem de. Şu an Old Town'dan doğru dünyanın en büyük antrepo depo alanı olan yere doğru gidiyorum. Burası ciddi anlamda çok fena bir yer ya. Şuna bak. Deminki mağazaların arka kısmı. Bakın yine buradan nehir akıyor. İnsanlar böyle yerlerde oturmuşlar. Çok şık, çok nezih, çok güzel yer ya. Hayran kaldım mahalle. Şu binanın güzelliğine bakar mısınız? Burada kızıl tuğlalı yapılar çok fazla var. Bakın her yerde köprü var. Her yerde bir tane köprü görmekteyiz. Hamburg sokaklarında yürüyüşüm son hızıyla devam ediyor arkadaşlar. Şöyle küçük, ufak şirin bir mahalleden geçiyorum. Böyle ufak butik kafeler var şurada, inşaat alanı. Ya Avrupa'da da çoğu yerde inşaat alanı var zaten. Sürekli bir restorasyon yenileme muhabbeti var burada, yapılar çok eski olduğundan. İnsanları çok göstermek de istemiyorum, rahatsız oluyorlar. Çok sevmiyorlar buradakiler çekinmeyi. Az önceki o şirin sokaktan sonra bir köprüye geldim. Nehrin karşısına geçiyorum bakın burada. Speicherstadt konumuna yaklaştıkça zaten burası kırmızı tuğlalı evleriyle meşhur. Her yer böyle. Bakar mısınız şuna? Kızıl tuğla her yer. Ve her yer nehir, köprü, yani aklınızın alamayacağı kadar köprü var burada. Yine Köln'de de olduğu gibi burada da köprünün üzerine kilit asmış çiftler. Fakat burada daha tam patlamamış bu muhabbet. Daha burada 3-5 tane. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? İnanılmaz bir yer. Hamburg 10'da 10 başladı. Çok güzel ilerliyor. Sonunda konumumuza varmış bulunmaktayız. Burası ciddi anlamda beni çok etkileyen bir yer oldu. Çok hoşuma gitti ve şöyle göstereyim size, bakın. Yani şu görüntü çok aşırı güzel bir görüntü ya. Bakın burada evler, bu mahallede, bu sokakta evler kütüklerin üzerine yapılmış. Bakın. Yine aynı şekilde kütükleri görüyorsunuz. Bakın burada da bir sürü kütük var böyle. Sanki bana böyle biraz Amsterdam'la Londra'yı çağrıştırdı burası. Bu kütüklerin üzerine evlerin yapılması Amsterdam'ı. Şu kırmızı tuğlalı yönüyle de Londra'yı canlandırdı bana sanki. Çok güzel yer ama. Burası ayrıca UNESCO Dünya Miraslar Listesi'nde bulunuyormuş arkadaşlar. Burası dünyadaki en büyük depo, antrepo alanı olarak geçmekte. Gayet sakin, sessiz bir yer. Şöyle. Ya çok bir şey yok aslında. Sadece böyle kırmızı yapılarıyla meşhur. 25 dakika yürüyüşümün ardından tekrar Rathaus'ta meydanda böyle kıyı şeridi var, nehrin kenarı. Buraya geldim, biraz yürüyüş yapacağım burada.
Hava da çok güzel esiyor. Bakın ağaçları süslemişler şöyle balonlarla, ne kadar güzel duruyor. İnsanın içi ferahlıyor ya. Şu an o kadar huzur dolu bir yer ki. Bakar mısınız, hemen bir sokak yan taraf, caddesi hemen. Mağazaların olduğu yer, demin çekmiştim videonun başında. Ben de şu an buradan biraz yürüyüş yapıp mağazaların olduğu yere gideceğim. Bir tane kafede oturup bir şeyler içerim. Çok yoruldum. Çok fazla yürüyüş yaptım, o kadar yoruldum ki bugün. Zaten 2 gündür hiç durmadım, sürekli yürüyorum. Az önce de bir tane otobüse binmek istedim oradan. Gittiğim antrepo merkezinin oradan. Fakat otobüs beni almadı. Kredi kartının geçip geçmediğini sordum, bana geçmediğini söyledi. Ben de yürümek zorunda kaldım. Bugünkü gezimiz son bulmak üzere. Otele doğru yürüyorum. Aşırı yoruldum. Ya yorgunluktan bayıldım ama çok az kaldı. Acıkmaya da başladım. Otele gidip biraz uzanmak istiyorum. Telefonumun da şarjı bitmek üzere. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Yarın sabah görüşmek üzere.